Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün sizlerle bu üzerimdeki kırmızı abiyenin dikimini paylaşacağım. Balon kollu olarak çalıştığım bu elbisenin sırtını açık yaptım. Ve dikiminde hiçbir kalıp kullanmadım. Eğer siz de bu videonun bütün dikim aşamalarını dikkatli bir şekilde takip ederseniz bu elbisenin birebir aynısından çok rahat dikebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yeni video fikirleri için yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. Bu elbise için 3 metre krep kumaş, yarım metre astarlık kumaş, 5 tane top düğme, 1 tane de gizli fermuar kullandım. Kumaşı katlarken çok çabuk bozulduğu için ben kesime uygun olacak şekilde önceden katladım. Ön parça büzgülü olacağı için daha geniş, arka parçada normal olacağı için daha dar bir şekilde eninden ikiye katladım. Üzerime tam oturan bir gömleği kalıp olarak kullanacağım. Omzumdan eteğin başlamasını istediğim yere kadar ölçünce 46 santim bana yeterli geldi. Öncelikle 46 santimden gömleğimin üzerine bir işaret alıyorum ve etrafından sabunla çiziyorum. Alt kısmına büzgü yapabilmek için koltuk altından bir cetvel yardımıyla kumaşımın yettiği yere kadar üçgen şekilde dümdüz bir çizgi çiziyorum. Bu kısmını ne kadar açarsanız büzgünüz o kadar fazla olur. Yaka kısmının gömlek yakası gibi kapalı olmaması için ben çizdiğim çizgiden 3 santim aşağıya çizgi çekip elbisemin yakasını daha açık hale getiriyorum. Büzgü yaparken etek ucunun kasmaması için tam köşe noktasından 2 santim yukarıya çizgi çizin ve kesimi yaparken tüm çevresine 1 santim dikiş payı vererek kesimi yapın. Arka parçanın kesimini yaparken yine tüm çevresinden sabunla çizin. Gömleğin düğmelerinin olduğu kısmı bilerek kesime dahil ettim çünkü orası benim fermuar payım olacak. Önce ense yüksekliği için 4 santim yukarıya çizgi çizip elimle ense şekli veriyorum. Alttan 7 santim fermuar dikim yeri belirliyorum. Enseden koltuk altına, koltuk altından da fermuar için bıraktığım paya kadar üçgen şeklinde sırt açıklığı çiziyorum. Tüm çevresine 1 santim dikiş payı vererek arkanın kesimini de yapıyorum. Aynı parçalardan birer tane daha kestim ama videonun kesim kısmı çok uzun sürmesin diye ben buraya geçiyorum. Elimde 2 parça ön, 2 tane de eşli olacak şekilde arka var. Kol kalıbı için kumaşımı eninden ikiye katlayıp kat yerine kolun kat yerine oturtuyorum. Kolun altının büzgülü olması için tıpkı ön parçada yaptığımız gibi kolun alt noktasından büzgü için pay bıraktım. Bana 14 santim yeterli geldi. Kol oyuntusunu bozmamak için kolu işaret aldığımız yere kadar açıyoruz ve tüm çevresinin çizimini yapıyoruz. Büzgü yaparken kolun kasmaması için burada da 2 santim yukarı doğru işaret alıp kolu daha kavisli kesiyoruz. Kolun aynısından bir tane daha kestikten sonra ikisini üst üste koyup kolun daha rahat hareket etmesi için 1,5 santimden bir kol oyuntusu kesiyorum. Ve kolun orta noktasına da bir tane çentik atıyorum. Oyuntu olan yeri karıştırmamak için iğne ile işaret koydum. Elbisemin eteği tam çan etek olacak. Tam çan etek için ayrıntılı bir video çekmiştim. İsterseniz kartlara ekleyeceğim, oradan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Benim belim için ölçü 11 santim geliyor. Kumaşı ikiye katladım. Tam köşeden 11 santimden işaretledim.
Üzerine 1 santim dikiş payı verdim ve etek boyunu da 50 santimden çizip kestim. Aynısından bir tane daha kestim. Bu parçanın ortası fermuar için açık kalacak. Yani elimde bir tane kumaş katında, 2 parça da ayrı olacak şekilde 3 tane etek parçası oldu. Bunlar birleşince tam çan eteğim olacak. Böyle kesmemin sebebi de kumaştan tasarruf etmek. Astar parçası için sadece eteğimden daha kısa olacak şekilde dümdüz kesiyorum. Bel ölçüme göre üstünden büzgü yapacağım. Şimdi ön ve arka parçalarımı yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip omuzlarını dikiyorum. Ensede olacak düğme için 3 santim eninde bir kumaş kesip çok ince bir biye dikiyorum. Üst bedenlerin yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip sadece arka ve yaka kısmını 1 santimden dikiyorum. Tam ense kısmına gelince diktiğim biyeyi düğme iliklemek için iç kısmına yerleştirip iğneliyorum. Fazlalık kısmını kesip köşeyi biye ile birlikte dikiyorum. Dikme işlemi bittikten sonra bedeni döndürmeden önce makasla aralıklı çentikler atıyorum. Böylece beden daha düzgün dönmüş olacak. Bedeni döndürdükten sonra diktiğim yere çima dikişi yapıyorum. Bedenin yanlarını ana bedenle ana beden, astarla astar olacak şekilde birleştiriyorum. Yanlarını kapatmadan önce makinenin ayarını en gevşek hale getirip ön bedenin en alt kısmını dikip büzüyorum. Bel ölçüme göre büzgü yaptıktan sonra yanlarını dikip birleştiriyorum. Üst bedenim hazır. Şimdi çan eteğin yanlarını dikip etek ve astarı bedene monte edeceğim. Öncelikle eteğin iki yanını overlockla birleştirdim. Overlock ipim farklı renkte olduğu için dışarıdan görünmemesi için
düz makine ile yanından bir dikiş geçiyorum. Tüm çevresine overlock çektiğim astarın önce bedenime göre üst kısmını büzüp sonra da alt kısmını 1 santimden kapatarak dikiyorum. Üst bedenimle astar ve çan eteğinin ölçülerinin aynı olduğunu teyit ettikten sonra astarı astara, ana bedeni de çan eteğe dikiyorum. Şimdi sırada fermuar dikimi var. Fermuar dikerken fermuarın tersini bedenin düzüne yerleştirip tam dibinden fermuar dişlerini açarak dikiyorum. Karşı tarafını dikmeden önce fermuarı kapatıp başlangıç noktasına, orta dikişine ve fermuar bitimine sabunla işaret çiziyorum. Fermuarı açıp yine tersini bedenin düzüne işaretlere de dikkat ederek iğneliyorum. Fermuarı tam dibinden dişlerini elimle hafifçe açarak dikiyorum. Fermuarı kapatıp tam oturduğundan emin olduktan sonra açıp astarı bedenin ön yüzüne doğru atarak fermuarın tam dibinden dikince elbiseyi astarlamış oldum. Eteğin ve astarın alt kısmını kapattım. Fermuarın fazlalığını da sağlamlama dikişiyle diktikten sonra fazla kalan kısmını kesip atıyorum. Çan eteğin alt ucunu da 1 santimden katlayarak diktim. Şimdi elbisemizin sadece kolu kaldı. Kolu için kolun arkaya yakın olan kısmından 22 santim içeri, 12 santim derinliğinde bir kesik atıyorum. Bu kestiğim yere dikeceğim biye için 3 santim eninde, 25 santim boyunda 2 tane biyelik kumaş kesiyorum. Manşeti için ise 12 santim eninde, 28 santim boyunda 2 tane kumaş kestim. Kolun tersine, biyenin de tersine oturtup kestiğim yere 1 santim genişliğinde dikiyorum. Kolu düzüne çevirip biyeyi içeri doğru 2 kere katlayarak köşe noktasından geçerken kumaşı makinenin altına doğru düzelterek dümdüz olacak şekilde dikiyorum.
Kolun tersinden diktiğim biyenin tam köşe noktasına üçgen şeklinde ufak bir dikiş dikiyorum. Bu dikiş biyenin düz durmasını sağlayacak. Kolun yanlarını önce overlock makinesiyle, daha sonra da düz makineyle diktim. Diktiğim kolların alt kısımlarını makinenin yine en gevşek ayarıyla dikip manşetten 2 santim eksik kalacak şekilde büzüyorum. Manşet 28 santimdi, ben kolu 26 santime kadar büzdüm. Kolu düzine çevirip yarısına tele yapıştırdığım manşetlerimi yüzü yüzüne bakacak şekilde kolun alt kısmına yerleştirip iğneledim. İğnelerken giriş ve çıkışta birer santim dikiş payı bıraktım ve büzgüleri elimle düzelterek diktim. Manşetin diğer ucunu kolun düzüne gelecek şekilde çevirip içeri doğru 1 santim de dikiş payı verecek şekilde ayarlayıp iki yanından dikiyorum. Düzüne çevirdiğim manşetleri 1 santim dikiş payını içeri alarak dikkatlice iğneliyorum ve çevresinden çima dikişiyle dikiyorum. Şimdi elbiseyi tersine çevirin. Kol düz haldeyken elbisenin içine yerleştirin. Kolu yerleştirirken dikkat etmeniz gereken önemli nokta, biye diktiğimiz açıklığın arkaya daha yakın olması gerekiyor. Kolun alt kısmındaki dikiş yerleri üst üste gelecek ve üstteki çentik de tam omuz dikişine gelecek şekilde kolu bedene dikin. Dikerken kumaşların hepsini görerek dikin ki açık bir yeri kalmasın. Elbisemiz bitti. Benim makinelerim sanayi tipi olduğu için ilik açma fonksiyonu yok. O yüzden ben elbisemin kollarına 2 tane düğme takacak şekilde elimle 4 tane ilik açtım. Ensesine de 1 tane düğme dikerek elbiseyi bitirdim. Umarım siz de bu elbiseyi beğenir ve dikmek istersiniz. Bu tarz ayrıntılı anlatım videolarının devamının gelmesini isterseniz videomu beğenmeyi, destek olmak için yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.